Dikkat dikkat! Corendon Sportox uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sportox şimdi başlıyor. Ironman'in doğduğu yer Kona'dır. Önümüzdeki sene 2026'da inşallah hedefim Kona. Denizden başlıyorsunuz ve tahtalı zirvede bitiyor. Koşarken onları göremiyorsunuz bu arada. Öyle yanar taşlıyorsunuz, öyle devam. Burada başladık, yukarıda kar varmış. Bayağı ben şortla etraf kar içinde o karların arasında yukarı çıkıyorsunuz. Fatih bir triatletsin. Hem yüzüyorsun, hem koşuyorsun, hem bisiklete biniyorsun. Aynen öyle. İnanılmaz bir özgürlük. Önce 3.8 kilometre yüzüyoruz. 80 kilometre bisiklete biniyoruz. 42 kilometre bir tane maraton koşu. Onun yanından geçerken daha böyle bir dinç geçmeye çalışıyorsun. Onun moralini bozmaya çalışıyorsun. Bisiklette 14 metreden daha aşağı yaklaşamıyorsun. Yaklaştığın zaman rüzgarına giriyorsun. Kendiniz antrenör olsanız bile bir antrenörle çalışmak zorundasın. Zorunlu malzemelerin en önemli özelliği bizim üzerimizde yük olsun diye değil, canımızı kurtarmak içindir. Bizim zamanımızda çok daha güzel. Ajansspor'un olduğu 10 sene önce, 15 sene önce daha samimiydi her şey. Merhaba, Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Harika bir coğrafyadayız bugün ve harika bir tesisteyiz. Corendon Tenis Club Kemer'deyiz bugün ve harika bir de konuğumuz var. Fatih Topçu. Asla durma sloganının yaratıcısı. Sevgili Fatih hoş geldin. Merhaba abi, hoş bulduk. Nasılsın? Merhaba, iyiyim, teşekkür ediyorum. Ya bir röportajında okumuştum. Bisiklete binmenin en güzel tarafı o rüzgarın bedeninizde, yüzünüzde yarattığı haz diyordunuz. Nasıl anlatırsın bisiklete binmeyi? Kesinlikle, çünkü bisiklete binmek bambaşka coğrafyalarda sadece kendi gücünüzle yolları kat ediyorsunuz. Bu arada sağlığınıza önem veriyorsunuz tabii, yani o sadece yol almak için gitmiyorsunuz. Oraya geleceğim. Oraya Ama da sadece geleceğiz. bisiklete binmek. İnanılmaz bir özgürlük. Yani Özgürlük inanılmaz bir özgürlük. 50 kilometre, 100 kilometre antrenmansız oralara gidebiliyorsunuz. Hiçbir zaman arabayla gitmeyeceğiniz yerlere gidiyorsunuz. Ben motosiklet de kullandığım zamanda hep o birinci alanda olmak çok farklı. Çünkü araba kullandığınız zaman hep bir cam mekanın arkasındasın, sizi koruyor. Motosiklette de gene öyle bir koruma var ama bisiklette tamamen kendinizsiniz. Kendi gücünüzle gidiyorsunuz ve bir yokuşa geldiğiniz zaman o yokuşu tırmanmak çok daha farklı zevk veriyor. Fatih bir triatletsin. Hem yüzüyorsun, hem koşuyorsun, hem bisiklete biniyorsun. Aynen öyle. Ve bütün bunlar 36 yaşında başladı. Evet, hepsini 36 yaşında Biraz başladım. geç değil mi? Geç değil aslında. Öncesinde benim lise zamanı futbol falan oynamıştım her çocuk gibi. Ama sonrasında ben dağcılık da yaptım bir dönem. Ama 36 yaşıma geldiğimde farklı bir şeyler yapmak istedim. 36 olduğundan dolayı değil, o dönem yeni bir şeyler yapmak istedim. Dedim bir maraton koşayım falan derken Ironman yapmak istedim. Triatlona başlamak ya da bisiklete binmek istemedim. Ben Ironman diye bir marka var, onu yapmak istedim. Biraz bize anlatır mısın Ironman'i? Koşu tarafını, bisiklet tarafını ve yüzme tarafını. Bir yarışta önce 3.8 kilometre yüzüyoruz. Sonra 180 kilometre bisiklete biniyoruz. Sonrasında da 42 kilometre bir tane maraton koşu. Bunu kaç saat içinde tamamlamak zorundasın? Ben 10 saat içinde yapıyorum. Normalde 17 saat içinde yapmak zorundasın bunu. Peki bir rekor var mı? Dünya rekoru vesaire gibi Var, bununla ilgili evet. olarak? Yani 8 saat civarı Dünya rekoru en iyiler var. o zaman yapıyor. Evet. Yani düşünün, buradan çıkıyorsun. Şu anda Antalya'dayız. Kaş'a gidiyorsun. Oradan güneylere gidiyorsun ve bunların hepsini kendi gücünden yap. Bambaşka bir şey. Tüm bunları yaparken 10 saatlik zaman diliminde beslenme, enerji vesaire bunları nasıl karşılıyorsun? Zaten bizim spor dalında 3 spor vardır da aslında biz 4 spor deriz buna. Bunun içinde beslenme de çok önemlidir. Çünkü düşünün, sabah 7'de başlıyor yarış. Akşam 5'e kadar sürüyor. Ve bu sırada siz uyandığınızda kahvaltınızı ediyorsunuz. Öğle yemeğini izliyorsunuz. Biz hala yarışıyoruz. Akşam yemeğini yiyorsunuz. Biz hala yarışıyoruz. O sırada kendi ekipmanlarımızı üzerimizde taşıyoruz ve oralardan besleniyoruz. İstasyonlar yok mu? Belirli Bunda istasyonlar. İstasyonlarda genelde yemek almayız biz. Orada öyle bir şey yoktur. Bisiklette özellikle genelde size su ya da izotonik içecekler verirler. Performanslı gitmek istiyorsanız kendi içeceğinizi, kendi yiyeceğinizi üzerinizde taşımak zorundasınız. Fatih Çünkü Topçu ne taşır üzerinde? Ironman yarışına girdiğim zaman yarıştan başlamadan önce bir tane jel içerim. Onun içinde karbonhidrat vardır aslında. Yani bir jelde yaklaşık 30-40 gram karbonhidrat vardır. Bizim aslında saatte 60 gram minimum 100 grama yakın bir karbonhidrat
harcamamız Takviye. lazım. Aynen. Bisiklette de bisikletimin üzerine 5 tane matara koyarım. Onların hepsini içeriği işte gene karbonhidratlıdır ve onları birer saat arayla, çünkü bisiklet dediğimiz 5 saat falan sürüyor bizim. Orada birer saat arayla bir matara bitecek şekilde o öyle programlarız. Koşuda da o zaman orada CP noktaları vardır. Belli noktalarda size su verirler, bir de jel de verirler. Onlar bütün beslenmeyi de o noktalarda yapar. Bir şey okumuştum. Formula 1 yarışçıları bir yarışta yaklaşık 2,5-3 kilo civarında su kaybediyor demişler. Evet. Su takviyesi alıyorsun ama yarıştan sonra kaybettiğin su miktarını hiç ölçme şansın oldu mu? Antrenmanlarda zaten 3-4 litre kaybediyoruz. Tabii çünkü 4 saat, 5 saatlik bisiklet antrenmanında onu geri kazanamıyorsun çok rahat bir şekilde. Mutlaka kaybediyorsun ve bir yarışta 8.000 kalori falan yakıyoruz zaten. Yani o suyun dışında 8.000-9.000 kalori arasında yakım var. Onların hepsini geri almamız imkansız zaten. O jellerle de değil ya da sıvıyla da geri koyamıyoruz. Onun için bizim vücudumuzu aslında bu antrenmanlarda beslenmeyi de antrene etmemiz gerekiyor. Yani beslenme de aslında dediğim gibi 4. Bir spor spor olduğu haline için dönüşüyor, ha. antrenman içinde de o beslenmeyi, senin sürekli o sıvı alımını düzenli bir şekilde yapabilmen gerekiyor. En çok zorlayan taraf fiziksel bir zorluk mu, zihinsel bir zorluk? Bu kesinlikle mental bir yarış zaten. Ironman dediğimiz bu kadar uzun süre ya da ben ultramaratonlar da koşuyorum. Yani çıkıyorum Kapadokya'da 63 kilometre koşuyorum ya da işte 80 kilometre koşuyorum başka yerlerde. Bu yarışlar tamamen mental yarış. Herkesin çok rahat değil tabii. Belli bir antrenman düzeyinden sonra yapabileceği ama belli bir hızı geçmeden herkesin yapabileceği yarışlar, ama dediğim gibi o mentalini çok rahat koruman lazım. Konsantrasyonu tamamen sağlayabilmek adına. Diyelim ki 42. kilometrede biraz düştüğünü hissettin. O konsantrasyonu nasıl sağlıyorsun zihinsel olarak? Ultramaratonlarda benim genelde elimde bir kamera var. Yani ben kameramla koşuyorum. YouTube kanalımda da bunları yayınlıyorum zaten. Biliyorum, evet. O kamera benim aslında kurtarıcım oluyor. Çünkü kötü bir şey hissettiğim zaman orada takipçilerimle paylaşıyorum aslında. Yani direkt kameramı açıyorum, işte şurada şunu yaptık derken zaman geçiyor. Ve- İnteraktif hale getirebiliyor musun onu yarışırken? Yani canlı olmuyor ama direkt zaten yarıştan 2 gün sonra ben onu yayınladığım için ben onu canlı olarak hissediyorum. O insanların o videoyu izlerken neler hissedeceğini hissediyorum ve zaten koşarken kafamda bir sürü senaryo da oluyor. Yani sadece koşmuş olmuyorum. Oradan şuradaki ışık şöyle geliyor, işte bu kamerayı şöyle tutarsam güzel olur diye koşuyorum ama bu sırada aynı zamanda derece de yapabiliyorum tabii. Böyle de bir durum var. Yani o sırada onları düşünürken zaman o kadar hızlı geçiyor ki bir anda bir bakıyorsun ikinci gelmişsin, üçüncü gelmişsin. Öyle bir keyifli de oluyor yani. Şimdi Fatih, ben İstanbul'a gideceğim zaman uçak saatini bile ayarlıyorum. Çünkü trafiğe ona göre çıkmalıyım. Şu saatte şuradan şuraya gitmeliyim gibi bir anksiyete bende başlıyor İstanbul'a gitmeden önce. Sende bu yarış öncesi bir anksiyete, bir kaygı ya da bir motivasyon, bu tür hazırlığını nasıl geçiriyorsun? Örneğin bir gününü nasıl geçiriyorsun yarışta? Yarıştan önceki gün bizim tam böyle her şeyi rahatlatmamız gereken bir gün. Çünkü aslında yarış bir gün önce başlıyor. Biz orada beslenmemize de düzgün dikkat etmeliyiz. Karbonhidrat alımını düzgün yapmamız lazım. Çünkü glikojen depolarımız var bizim. Hepimizde var. Onları öncesinde doldurmamız lazım ki o dolu depoyla yarışa başlamamız gerekiyor. O depoyu da zaten 1-2 saat içinde boşaltıyoruz. Ama öncesinde mental olarak da çok fazla kendimizi yormamamız lazım ve mental olarak da yarışa hazırlanmamamız gerekiyor. Önümüzde 10 saatlik bir turnuva var. Bir gün önce o kadar rahat olmalısın ki 10 saat hiç düşünmemen lazım. Çünkü o 10 saat başladığı zaman bitiyor zaten. Önemli olan o starta gelmek ve o startın verilmesi. O verildikten sonra zaten onlar bizim hep alıştığımız şeyler. Antrenmanlarda sürekli denediğimiz şeyler. Yani benim half Ironman dediğim biraz önceki mesafelerin yarısı olan 20 kere yarışmışım orada. İşte full Ironman'i 5 kere yapmışım. İlkleri çok zor oluyor. Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. Başına ne geleceğini biliyorsun. Ironman hem rakiplerle yarıştığınız hem de kendinizle rekabet ettiğiniz bir spor dalı sonuç itibariyle. Evet. Rakiplerle yarıştığınız zaman hani bizim bildiğimiz o klasik sporların dışında basketbol gibi, futbol gibi, voleybol gibi rakibi aldatma, rakibi geçme vesaire gibi kaygılarınız oluyor mu? Ya da bu tür rekabetler oluyor mu yarış içerisinde? Tabii ama şöyle bir şey var. Biz yurt dışında yarıştığımız için genelde bu tür Ironman'lerde rakibini çok tanıyamıyorsun. Kim olduğunu bilmiyorsun. Ancak yaş grubu seninle beraberse orada numaralıkta o ufacık bir şekilde yazıyor. Onun yanından geçerken mesela onu geçtiğin zaman daha böyle bir dinç geçmeye çalışıyorsun. Onun moralini bozmaya çalışıyorsun bu tavırlarınla. Genel olarak aslında kendinle yarışıyorsun. Yani çünkü
o mesafeyi bitirmek bile çok önemli bir şey. Ve sen onu rahat bitirmek, daha iyi derecenle, yani bir önceki yarışından daha iyi dereceyi yapmak senin esas amacın. O sırada da rakipler zaten var ve onları da hem onları rahatsız etmeden, çünkü burada bu yarışta herkes kendiyle yarışıyor. Çok öyle onu ittireyim oradan geçeyim falan gibi bir şey olmuyor zaten. Anladım. Bizim yarışlarımızda. Zaten bisiklette 14 metreden daha aşağı yaklaşamıyorsun. Hep uzak kalman lazım. Öyle Ancak mi? geçeceğin zaman onun Ha. yanından geçmen lazım. Çünkü yaklaştığın zaman rüzgarına giriyorsun onun. Öyle dediğimiz bir draft dediğimiz bir şey var. O zaman kendine avantaj sağlıyorsun. O yüzden de kurallar gereği 14 metreden içeri girmiyorsun. Geçeceğin zaman bildiğimiz geçiyorsun. bisiklet yarışlarından farklıdır. Farklı. Herkes tek başına yarışıyor. Herkes kendi gücünü gösteriyor burada. Yani burada o kurallar da sana onu gösteriyor. Yani hiçbir şekilde başkasıyla beraber süremezsin diyor. Peki yaz ve kış sezonları için ayrı bir çalışma yapıyor musun? Bizim triatlon genelde yazın oluyor. Kışın kendi işte base antrenman dediğimiz, kendimizin kuvvetlendirdiğimiz antrenmanları, zayıf yönlerimizi biraz geliştirdiğimiz antrenmanları yapıyoruz. Onun dışında yazın normal genel antrenmanlarımızı bu sefer yarışa yönelik. Çünkü her parkur değişik. Nice'te ben en son dünya şampiyonasında yarıştım, Ironman dünya şampiyonasında. Bisiklette 2600 metre tırmanış da vardı. 180 kilometrede 2600 metre tırmanış da vardı. Normal bisikletçiler bile burada zorlanır. Üzerine sen bir de koşuyorsun. O yüzden ondan önceki antrenmanlarım genelde buralarda, Kemer'de tırmanışlı antrenmanlar oluyor. Antrenörün var mı? Var. İpek Onaran Türkiye'nin en iyi triatletlerinden biri. Kendiniz antrenör olsanız bile bir antrenörle çalışmak zorundasınız. Benim de kendi antrenörlüğüm var ama ben antrenörlük yapmıyorum. Bilimini çok iyi biliyorum ama bir antrenörle çalışmak en önemli şeydir bu sporda. Çünkü başkasına hesap vermek, o antrenmanı boş geçirmemek için en önemli şeydir. Sabah 4'te kalkıp 5'te antrenmana çıkıyorum. Onu kendim yazarsam bir kısaltabilirim. Ama bana verilen görevi eksiksiz yapmak Disipline zorundayım. edebilmek adına bir Kesinlikle. antrenör en azından Kesinlikle. ihtiyacımız. Türkiye'nin ilk skyrunning yarışı olan Corendon tahtalı sky tırını geride bıraktık. Evet. Daha önce 3 kez koştum bu parkurda. Evet, 3 kere koştum. Ben ilk kez şahit oluyorum. Denizden başlıyorsunuz ve tahtalı zirvede bitiyor. Dediğim gibi ben 3 kere koştum ve bu sene de harikaydı. Çünkü Mitolojik bir hikayesi de var değil kesinlikle mi yanar taşların yanından falan geçiyorsunuz zaten. Ama koşarken onları göremiyorsunuz bu arada. Öyle yanar taş diyorsunuz, öyle bunun? devam. Mitolojik bir hikaye derken Kesinlikle. hani 3000 yıl önce, 4000 yıl önce Zeus'a adak adamak, Zeus'a ulaşmak amacını taşıyan bir yarıştan, bir hikayeden söz Evet. ediyorlar o anlamda. Peki bize Run to Sky'ı anlatır mısın? Nasıl bir şeydir bu? Ekipmanın var mı mesela? Ekipmanım var, zorunlu Ne var? malzemeleriniz vardır. Ne var İşte ekipmanın önce? patikaya uygun bir patika ayakkabınız olması şart. Evet. Bu en büyük önemli şeylerden biri. Onun dışında Ya bu bildiğimiz spor ayakkabılarından farklı bir ayakkabı. bildiğimiz koşu ayakkabılarından da farklı bir Farklı. ayakkabı. Patikaya yönelik yapılmış ve tabanı sizi daha çok rahatlatan, kaymayan, normal bir zeminde koşmuyoruz. Evet, bazen toprak oluyor, bazen kaya oluyor. İşte o zeminlere uygun bir ayakkabı olması Hı hı. şart. Onun dışında normal bir spor kıyafeti ama bu kıyafet de gene hafif olması lazım. Burada en önemli şey hafiflik. Hı hı. Çünkü sıfırdan 2300 metre, 2400 metreye çıkıyoruz. Orada o hafifliği bizim sırtımızda taşımamamız lazım. Hı hı. Bizim bir sırt çantamız oluyor. Onun içinde suluklarımız oluyor. Beslenmeyi yine o çantaların içine koyuyoruz. Yarış sırasında evet CP'ler oluyor ama benim gibi ön grupta koşanlar genelde o CP'lerden sadece sularını doldururlar. Çünkü buradaki en büyük kural kendi beslenmeni kendin yapman lazım. Orada çünkü CP'ye girdiğin zaman sana verilen bir yiyeceğe alışık değilsen bir anda senin yarışın bitebilir. Oradaki yiyeceği daha önce deneyimlememişsen oradaki portakal bile olsa herhangi bir şey senin yarışını orada bitirebilir. O yüzden biz ya da başka bir jel olabilir. Senin alışık olmadığın bir jel. O yüzden biz kendi jelimizi de, kendi sularımızı, karbonhidratlarımızı kendimiz üzerimizde taşırız. Başka ne var ekipmanların içinde? İşte şapka özellikle benim için çok önemli. Çünkü güneşe doğru çıkıyorsunuz ve biraz kel olduğumuz için sıcak Bir oluyor. battaniye varmış galiba. Battaniye var, o bildiğimiz battaniye gibi değil. O ufacık böyle bir alüminyum battaniyedir o Hı hı. ve o can kurtarır. Zaten bu zorunlu malzemelerin en önemli özelliği bizim üzerimizde yük olsun diye değil, canımızı kurtarmak içindir. Çünkü dağa çıkıyoruz biz, her an hava değişebilir. Buradan deniz kıyısından başlıyorsunuz, şortla başlıyorsunuz. Yukarıya kar yağıyor olabilir, fırtına olabilir yukarıda, onu bilmiyorsunuz. Kaybolabilirsiniz. Kaybolabilirsiniz. O battaniye dediğim gibi hipotermiye girmenizi önleyen bir battaniye. Üzerinize ufacık, çok hafif 20 gram 30 gram bir şey ama onu sardığınız zaman sizi soğuktan korur. Şeyi hissedebiliyor musun Fatih? Sıfırdan 2600 metreye çıkıyorsun. Hı hı. Böyle 2000'li metrelere geldiğin zaman oksijen ihtiyacı biraz daha fazlalaşıyor mu, artıyor mu? Vücudunda nasıl hissediyorsun onu? Evet, biraz daha yavaşlıyorsun zaten ama şöyle de bir şey var. Bu yarışta özellikle Beijing diye bir
istasyon vardır, son istasyon. Hatta mesela oraya 2 saatte geldiyseniz 18. kilometrededir. Kalan mesafeyi 18 kilometreye geldiğiniz sürede gidersiniz. Yani 2 saatte geldiniz, son 8 kilometreyi de 2 saatte gidersiniz. Çünkü ondan sonra coğrafya Araziden değişiyor. Tabii. dolayı mı yoksa? Coğrafya değişiyor Coğrafya ve dikleşmeye başlıyor. Ve bir anda etraftaki ağaçlar gidiyor. Bir anda zirveye doğru gitmeye başlıyorsunuz. Zirveyi görmüyorsunuz. Önce böyle bir düz gidiyormuş gibi yapıp tırmanmaya başlıyorsunuz. Sonra birkaç tırmanıştan sonra yukarıdan sesler gelmeye başlıyor. Zirvenin sesleri. Nasıl bir ses o? Spikerin sesi geliyor Ha, ve spikerin diyorsun sesi geliyoruz geliyor. işte yaklaşıyoruz bitiyor birazdan dediğinizde daha böyle yarım saat var. Oralara gelmek bile çok keyifli oluyor ve hatta ben ilk koştuğumdaydı sanırım. Dediğim gibi burada başladık, yukarıda kar varmış. Baya ben şortla etraf kar içinde o karların arasında yukarı çıkıyorsunuz. Ama benim geçmişimde dağcılık da olduğu için o ortamları çok seviyorum ve ayrı bir keyif almıştım o dönem. Asla durma. Evet. Bu Fatih Topçu'nun yarattığı bir slogan. Sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da 100 binlere ulaşan takipçilerim var. Aynen, 103 bin oldu. 103 bin mi 103 olmuş? bin. Harika. Peki sana ulaşıp ben de bunu yapmak istiyorum bu sporu Fatih. Benim elimden tutar mısın? Ya da ben çok beğendim, çok hoşuma gitti. Ben bu spora başlamak istiyorum diyenler var mı? Ya da diyeceklere ne tavsiye ediyorsun? Şöyle bir şey var, onlar var evet ama benim en çok sevdiğim cümle şu: senin sayende hayatım değişti. Artık işte 3 sene önce seni izlemeye başladım. Koşuyorum, yüzüyorum. Hatta şunu çok seviyorum. Senin yüzünden buradayım diyor. Mesela o Tahtalı'da muhtemelen bir sürü insan olacak orada zirvede. Orada acı çekerken senin yüzünden diyor bana böyle. Orada sevinsem mi, üzülsem mi anlamıyorsun ama tabii ki seviniyorum orada. Bir sürü insanın hayatına dokunmuş olmak gerçekten çok keyif verici. Çünkü benim yaptığım şey burada aslında insanları cesaretlendirmek. Bunlar hepimizin yapabileceği faaliyetler. Ben yapabilir miyim mesela? Kesinlikle yaparsın abi. Başlangıç seviyesi diye bir seviye var. Seviye Mesela var. burada 12 kilometrelik bir yarışımız var. Onu çık yarın direkt koşarsın. Yürü koş yaparsın. Bazı yerlerde yürürsün ama bitirirsin. Önemli olan onu bitirmek. Ertesi sene full hepsini koşarsın. Sonraki sene hadi dersin ben öbür parkurları deneyeyim. O zaman diyeceksin ekipmanımı düzelteyim. Ayağıma şöyle daha düzgün bir ayakkabı alayım. Bisikletimi düzelteyim. Yavaş yavaş masraf girmeye tabii başlıyor burada. Biraz orada işte koşularda şey de geliyor bana. Fatih faturayı gönderiyorum sana diye söyleyenler de oluyor tabii bunun yanında. Ama çok tatlı bir masraf oluyor aslında. Çünkü hayatını değiştiriyorsun. Daha önemlisi bir tane ufak çocuğu oluyor genelde bu arkadaşların. Onun hayatını değiştiriyor. Evet ben çoğu insanın rol modeli oluyorum ama o adam spora başlıyor. Hayatına sporu koyuyor ve o ufak çocuğun rol modeli oluyor. Sabah uyandığı zaman o çocuk babası bisikletle gelmiş oluyor. Babası koşuya çıkıyor. Oturup televizyon seyretmiyor. Çünkü onun için en önemli örnek o. Baba ne yaparsa çocuk da onu yapar. Ya da anne ne yaparsa çocuk da onu yapar. Doğru. Ama anne gidip koşuyorsa ufak kız da koşmaya başlar. Onu hisseder çünkü öyle bir şey yapması gerektiğini hisseder. O yüzden benim en önem verdiğim şeylerden biri o ufaklıklara rol model olmak. Sevgili Fatih hani artık hayatın spor oldu. Hayatın Ironman oldu. Az önce konuşurken öğrendiğim bir gerçeği de gördüm. Artık hayatının içine evlilik de giriyor. Evet inşallah. Ve yine bir sporcuya yakışır bir şekilde eşine de kürsüde evlilik teklif etmişsin değil mi? Evet zaten koşarken tanışmıştık. Bir antrenman Öyle mi? sırasında tanışmıştık. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Rantalya yarışına da sürpriz bir şekilde teklif etmeyi ödül töreninde nasip oldu. Keyifli oldu. Binlerce sevdiğim insanların karşısında bunu yapmak ayrı bir keyif oldu. Çünkü evet benim 100 bin takipçim var ve onlarla biz bir aile gibiyiz. Yani ben ne yaparsam onlarla paylaşıyorum zaten. Bu 100 bin takipçiye yaklaşık 2500 tane video yayınladım bu 10 sene içerisinde ve her şeyimi biliyorlar zaten. Benden daha çok şey biliyorlar hatta çoğu Yani 103 şeyde. bin erkek tarafı var diyorsun şu an. Tabii. Yok çoğu kız tarafı onların. Kızlar. Çoğu kız tarafı. Öyle diyorlar zaten çoğu kız tarafı. Biraz geçmişe döneceğim. Ajans Spor. Yani ben senin kurduğunu bilmiyordum. Ajans 2001 Spor'u. yılı. Sonra öğrendim. Aynen. 2001 Türkiye'nin yılı. ilk spor haber sitesi. Portalını kurmuştum. Zaten bu sosyal medyaya ki o zaman sosyal medya diye bir şey yoktu. Yoktu, İnternete evet. o zaman giriş yaptım. İnternet bile çok zordu o zaman. Biz bir yerlere Doğru. gittiğimiz zaman önce interneti anlatıyorduk sonra ajans Tabii. sporu anlatıyorduk. İlk bir spor sitesi olarak değil haber sitesi gibiydi aslında. Yani spor haber sitesi. İlk spor haber sitesi. Habertürk var biliyorsunuz. Biliyorum. O eskiden zaten ilk normal Biliyorum. haber sitesiydi. Evet. Biz onun aynısını yapmaya çalıştık aslında. Onun spor bölümünü yapmaya çalıştık. Böyle güzel bir şey çıktı. Başarılıydı da çok son derece Çok başarılı. ödül aldık, çok Yani keyif evet. aldık. Bir sürü şeyi oradan öğrendim ben zaten. Şu anda Asla Durma'da kullandığım bütün ekipmanlar ya da işte programlar
onları zaten ben kullanıyordum yani. O yüzden ben bu tarafa geçişi çok rahat yapabildim. Ya da kullanıcıların nasıl hareket ettiğini orada çok iyi biliyordum. Yani orada bir haberi yayınlarken ya da o başlıkları atarken ben bu arada teknik kısmını, altyapısını yapıyordum. Editoryal taraf bağımsız gibi. Bizim arkadaşlarımız, yani biz çalıştığımız arkadaşlar yapıyordu ama o haberciliği de orada öğrenmiştim zaten. Aslında bu YouTube'da yaptığımız şey de habercilik. Buraya geliyoruz, Doğru. işte Rantuskay'ın Doğru. videosunu çekiyoruz. Doğru. Orada işte koşuyoruz. O insanlara onu haber olarak ben anında vermek hissiyatını taşıyorum. 12 yıl sonra Saran Grub'a sattın. Evet. 3 yıl genel müdürlük yaptın Evet. ve bıraktın. Çünkü Niye bıraktın? Saadettin Saran bana dedi, biz bu işi bilmiyoruz dedi. Bu internet işine gelip bunun başında duracaksın, bize öğreteceksin dedi. Hı hı. Tamam dedim. 2 senelik bir sözleşme yaptık. Sonra 3. seneye girdik. 3. senenin sonunda işte ben yavaş yavaş koşmaya başladım. O 2. senenin sonunda aslında bu triatlonla tanıştım. Hı. Ve başka bir şeyler yapmak istedim hayatımda. Yani evet, orada güzel bir kariyer de yapabilirdim Saran Holding'de. Çalışma şartlarımız da çok güzeldi. Ama ben artık başka bir şey yapmak istedim. 15 senedir aynı şeyi yapıyorum. Farklı bir şeylerin peşinde koşmak istedim. Ama ben orayı bıraktığım zaman asla durma yoktu. Ben Hı hı. orayı bıraktığım zaman sadece bu düşüncem vardı. Başka bir şey yapmak. 6 ay sonra bu asla durma girdi. Ama triatlon yapıyordum o zaman. Hı hı. 1. senemi doldurmuştum. O sırada işte YouTube kanallarını izliyordum. Aa dedim, ben bunun aynısını sporunu yapayım dedim. Bildiğim şey. Ve bir sürü eventlere gidiyorum. Yarışlara gidiyoruz. Oraları da insanlara göstereyim dedim. Ve güzel de oldu. Kamerayla koşayım dedim. Bu yapılan bir şey değil. Elimde kamerayla koşmaya başladım. Onun antrenmanını yapmış oldum öyle. Ve insanlara cesaret verme işi çok keyif almaya başladım. Ondan keyif almaya başladım. Çünkü dediğim gibi bir yarışa gitmek istiyorsunuz ki benim de en çok kaygım oydu. Ya ben buraya gideceğim de nasıl bir yer orası? Evet, ultramaraton koşacağız da nasıl bir yerde koşacağız? Nasıl bir şey giymem lazım? Düşüncelerini ben hep kendimde tutuyordum. Ama işte bunun çözümünü de ben kendim ürettim. İnsanlara bunu göstereyim. Çünkü bu merak edilen bir şey. Peki ajans sporu bıraktıktan sonra şöyle bir geriye dönüp baktığın zaman gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Açıkça söyleyeyim, son bir seneye kadar 3 kere falan maç izlemiştim. O kadar koptum çünkü güzel bir nokta var. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bizim zamanımızda çok daha güzel. Ajans sporun olduğu 10 sene önce, 15 sene önce daha samimiydi her şey. İşte kulüp başkanlarına gidip orada röportajlar yapılabiliyordu. Futbolcularla çok güzel diyaloglar kurulabiliyordu. Ama artık takımlarla ilgili bir şeyler yapılamıyor. Bir sürü, her takımın kendi kanalı var. Özel habercilik çok azaldı benim gördüğüm Maalesef. kadarıyla. Sürekli özel haberlerimiz vardı. Taraftarlar hatırlar. Ergün Gürsoy'un bir röportajı vardı. Fenerbahçe bizi her alanda geçti diye. Hı hı. Onu Ajans Spor yaptı. Yani bu şu anda o haberin yapılmasına imkan yok. Yüzmek beni zorluyor demişsin. Evet, en sevmediğim şey yüzmekti. Niye? Çünkü yüzme küçük yaşlarda alınan bir alışkanlık aslında. Ne zaman Yani öğrendin yüzmeyi? Onun evet, küçük yaşlarda biliyordum ben. Çok eskiden biliyordum ama şu anda yüzmemiz bizim çok farklı. Teknikle yüzmemiz gerekiyor ki yorulmadan yüzmeyi bitirmemiz lazım. 3.8 kilometre yüzüyoruz çünkü. 5 kilometre koşamayan insanlar var mesela. Biz yüzüyoruz 3.8 kilometreyi ama işte o tekniğin oturması lazım. O da 6 yaşında, 7 yaşında o çocuklar onları ezberliyorlar. O yüzden de onlara yüzme çok rahat geliyor. Ben 36 yaşımda bu spora başladığım için ilk başlarda şu yüzme etabı bitsin de yarış başlasın diyordum. Yani orada onun bitmesi gerekiyordu. O yüzden de çok fazla kürsülere oynayamıyorduk. Yani birinci, ikinci olma şansın olmuyordu o zaman. Ama geçtiğimiz senelerde 3-4 sene önce bıraktım her şeyi. Sadece yüzmeye odaklandım ve bir eğitim aldım. Yüzmeyi, tekniğimi geliştirdim. Şu anda sevdiğim bir spor. Yapabildiğim için, çünkü yapabildiğin şeyi seviyorsun ya. Evet. İşte bu o sevmediğim zamanlarda yapamıyordum. Bu yüzden sevmiyordum. Şu anda yapabildiğim bir spor olduğu için çok rahat bir şekilde Devam ediyorsun. devam ediyorum. Sevgili Fatih, bu programın 3 sorusu var. Birisi uçuş kartı sorusu. Nürnberg. Evet. Sende bir şey uyandırdı mı bilmiyorum. Evet. Correndo'nun Avrupa'daki önemli uçuş noktalarından biri. Sen de Temmuz ayında Nürnberg'e gidiyorsun. Evet. Challenge Road diye yine Ironman mesafelerinde yapılan ve dünyanın en güzel yarışlarından, triatlon yarışlarından, herkesin yapması gereken bir yarış var orada. Ve ben de işte buradan çıkacağım, Antalya'dan Corendon'a bineceğim ve Nürnberg'e ineceğim. Oradan rota geçeceğiz ve orada harika bir yarış yapacağım inşallah. Ve sonra aynı şekilde Nürnberg'den bu tarafa döneceğiz tarafa geri Corendon'dan. döneceksin. Ve bu deneyim de benim için çok zevkli olacak aslında. Ve bu bütün deneyimi aslında ben YouTube kanalımda da yayınlayacağım. Kaç atlet katılacak oraya? 3500.
3500. 500 triatlet. Ve oraya katılmak çok zor aslında. Oraya da slot gerekiyor. Kota alıyoruz. Kota alıyoruz aynen. Dereceye bakıp alıyorlar. Evet, evet. Doğru değil mi? Dünya şampiyonasında da aynı. Ben en son 2023'te Nice'te dünya şampiyonasında yarıştım. Orada yarışmak için başka bir yarışta ilk 10'a girmen gerekiyor. İlk 5'e girmen gerekiyor. Yarışa göre değişiyor. Oralarda düzgün süreler yaptığın zaman seni dünyanın en iyileriyle yarıştırıyorlar. Bu Challenge Road da biraz ona benziyor. Bir de bu dünyanın en iyi yarışlarından biri olduğu için bunun kayıtları yaklaşık 20 saniyede falan doluyor. O 3500 kişi Oo. 20 saniyede kaydoluyor. Herhangi bir ücret ödüyorlar mı? Evet. Yarışa katılabilmek için ücret ödüyorlar. 850 euro. 850 euro ödüyorlar. Dünya şampiyonası 1500 euro. Hak kazandığınız o, evet sen buna katılabilirsin dediğin yarış. Hatta onu kazanıyorsunuz. Onun akşamında o ödül şeyi yapılıyor, töreni yapılıyor. Kimler gidecek oraya diye. İşte sürenize göre sizin isminizi okuyorlar. Evet, alkışlatıyorlar ve buyurun diyorlar. Direkt orada kredi kartınızla gidiyorsunuz. Ödemesini yapıyorsunuz. Direkt orada alıyorlar. Hiç sen düşünmek ister misin diye bir şey yok. Direkt orada kredi kartını 1500 euroyu çekiyorlar. Peki ödül? Yok. 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 Yani bitirdiğinizde bir tane madalya veriyorlar. Bir tane tişörtünüz var. Finisher tişörtü. Onu da bitirirseniz alıyorsunuz. Bitiremezseniz bunlar yok. Bir tane de çanta veriyorlar. Çanta veriyorlar. Harika. Onun için Türkiye'deki yarışlar bu yüzden çok daha keyifli. Ücret olarak da çok daha az oluyor. Hı hı. Ama tabii orada yarışmak başka bir şey. Başka yani bir dünya değil. şampiyonunda en son ben işte Nice'te yarıştığım zaman Fredon'u karşımdan geliyordu. Dünyanın en iyisi. Ve son yarışını yapıyordu. Ve herkes onu alkışlıyordu. Ve ben de o sırada ben yeni başlıyordum. O bitiriyordu da. Peki Corendon'la şimdi Nürnberg'e doğru uçarken uçaklardaki o yükseliş sorusunu sormak istiyorum. Kariyer de bir uçak yolculuğu Evet. bir anlamda. Başlıyorsunuz ve yükselişe başlıyorsunuz. Kariyerimin zirvesi dediğin an var mı? İşte Ya da o- gelecekte mi? İşte biraz önce söylediğim dünya şampiyonası. Dünyanın en iyi atletleriyle orada yarışmak, o zorlukları beraber yaşamak apayrı bir şey. Çünkü bu bizim hedeflediğimiz şey budur. Triatlondaki budur ama ben Nice'te yarıştım. Şimdi onun Kona'sı. Yani Ironman'in doğduğu yerde esas dünya şampiyonası orada yapılıyordu normalde. Ama 2 sene dediler bir sene kadınlar yarışsın Nice'te, bir sene erkekler yarışsın. O benim şansıma Nice çıktı. Yoksa Kona'ya gidecektim. Çünkü hedef olur. Dünyanın en iyileriyle Kona'da yarışırsın. Çünkü Ironman'in doğduğu yer Kona'dır. Önümüzdeki sene 2026'da inşallah hedefim Kona. Bir de türbülans sorusu var tabii. En çok yıprandığın, zorlandığın, hani böyle tırnak içinde söyle, Allah kahretsin dediğin bir zaman var mı? Aslında yarışlarda var ama ben 2 sene önce bir sakatlık geçirdim. Bu sakatlık da yoğun antrenmandan dolayı gelen bir sakatlık. Çok antrenman yapmaktan ve tek yapmam gereken şey antrenmanı kesmekti. 10 senedir düzenli antrenman yapıyorum ve bir anda hiçbir şey yok hayatımda. Sakatlanmak evet fiziksel olarak bir acı var ama o bir acı beni sıkıntı yaratmadı. O geçecek. Ama antrenman yapıyorum o sırada. Bir şey spor yapamıyorum, koşamıyorum, bisiklete binemiyorum. Bu benim yaşam tarzım olduğu için bir anda boşlukta kaldım açıkçası. Ne yapacağımı şaşırdım. Böyle bir 2 ay falan böyle bir bocaladım. Sonra podcastlere başladım ben de. Asla Durma kanalı üzerinde böyle işte konusunda iyi olan ama gene triatlon, bisiklet, koşu üzerine olan sporcularla podcastlere başladım. O da işte bir yeri açtı. Kapı kapanırken başka bir yeri açtı. Ama şu anda iyileştim. Tekrar antrenmanlara başladım. Hatta dün 16 kilometre koştum. 30 kilometre bisiklet. Bu 60 kilometre 60 bisiklet. kilometre bisiklet. 60 kilometre. O da işte bu basın toplantısı falan olduğu için direkt bu röportaj falan Erken olduğu için biraz bitti diyor, kısa erken kes. bitirdim. Evet. 60 kilometreyi 60 kısa kes. Tabii. Normalde 100-120 yapmam lazımdı bugün. Ama öğleden sonra yüzerim. Sevgili Fatih, ben geçtiğimiz programda da ifade etmiştim. Sebastian Coe'nun İngilizlerin en önemli atletlerinden biridir. Doping konusunda fikri sorulduğunda hep şunu söyler. Ben insanların spor sahalarında mucizeler yaratabileceğine inanıyorum diye. Dayanıklılığınızla, hızınızla, mental yanınızla hakikaten mucizeler yaratıyorsunuz. 180 kilometre bisiklet, 3.8 kilometre yüzme inanılır gibi şeyler değil. Üzerine bunlar. maraton var. Üzerine maraton çoğu insan için koşuyoruz. maraton 42 kilometre. başka bir Başlı şeydir. başına bir şey. Ya gerçekten seninle tanışmaktan da sohbet etmekten de çok keyif aldım. İyi ki varsın. İyi ki asla durmuyorsun. İyi ki de asla durdurmayacaksın diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bana yer ayırdığın için. Sağ ol. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Valla tesis de harika. Ya ben tenis severleri çağırırım buraya. Kesinlikle. Olağanüstü bir yer burası. Hayır, biraz sonra bizi buradan atabilirler yalnız. Şu anda Atabilirler. sahanın Evet, ortasındayız evet. ya bekliyorlardır. Bunlar ne konuşuyorlar da diyebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Saygılar. üzere. Sağ ol.